üzerine. Enfes oldu yalnız. Hani derler ya, yeme de yanında yat. Kıvamı mükemmel. Gördüğünüz gibi. Yuvalamaları görüyorsunuz. Nohutlar, et, kemik suyu. Yani resmen bir şifa kaynağı arkadaşlar. Gerçekten emek verdim bu videoya sizler için. Abone olmanızı bekliyorum. Beğenmeyi, paylaşmayı lütfen unutmayın. Ki ben de cesaret alayım. Bunun gibi videoları sizlerle paylaşayım arkadaşlar. Önce pirinci yıkadıktan sonra güzelce kurutmanız gerekiyor bu şekilde. Güneş alan bir yerde. Güzelce kuruması gerekiyor güneş alan bir yerde. Etimiz bu. Gördüğünüz gibi tamamen sinirsiz, yağsız. Bu etimizi makinemize çekeceğiz birazdan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, yağsız, sinirsiz et olması gerekiyor yuvalama için. Burada dün kuruttuğumuz ve çektiğimiz pirincimiz var. Dün kuruttuk. Videoda görmüştünüz. Bu çekilmiş hali. Burada irmik var. Aşağı yukarı 2 çorba kaşığına yakın irmik. Burada da çekilmiş bir adet orta boy soğan. Evet, soğanı atıyoruz. Çekmiş olduğumuz kıymaya soğanımızı attık. İrmik atıyoruz. 2 çorba kaşığı tahminen. Ve pirincimizi katıyoruz. Burada ne kadar pirinç var? 350 gram pirinç. Dün 350 gram pirinci ıslattık, yıkadık. Sonra güneşte kuruttuk ve çektik. 350 gram. 1 tatlı kaşığı tuz, karabiber, 1 tatlı kaşığı karabiber. Damak zevkinize göre bu karabiberi ayarlayabilirsiniz. Şimdi bunu elle de yoğurabilirsiniz. Ben makineden yardım alacağım. Makineden çekeceğim. Siz elde de yoğurabilirsiniz. Eğer kuruysa malzemeniz, böyle kıvamına göre 1-2 damla, az birer çay kaşığı su ilave edebilirsiniz. Kıvamını göz kararı ayarlamanız gerekiyor. Evet, gördüğünüz gibi burada hafif elimizi yağlayıp sıvı yağ var kenarda. Zahmetli kısmı bu. Yapması zahmetli, yemesi kolay denen kısım bu arkadaşlar. Bakın ne kadar ufak. Bu yuvalama daha sonra bakın böyle. Böyle minik minik. Yani nohuttan bile ufak, öyle söyleyebilirim size. Yoğurma tekniği bu şekilde. Bu Gaziantep Kilis yöresinin bayram yemeği, her bayramda yaparlar. Yoğurtlu bir çorbası oluyor. Onun da yapımını ayrıca videonun devamında ilave edeceğim. Bu yuvalama kısmı en zahmetli, zaman alan kısım bu. Elinizi böyle yağlayıp, evet, ele yapışmasın diye yağlanıyor. Çünkü kıvam bu şekilde gördüğünüz gibi. Pratik yöntemi de bu arkadaşlar. Bu kadar zahmetli olduğu için bayramdan bayrama yapılan zahmetli bir yemek. Bakar mısınız ne kadar ufak. Aslında daha geniş zamanda bunları böyle bol bol yapıp dondurucuya atıp kullanabilirsiniz. İki saatteki son durumu. 2 saat oldu değil mi? 10, 11, 12, 1, 3 saat. Oldu. Saat 10'da başladı. Saat 1.30. Tek kişiyle bu kadar. Tek kişiyle
Bu kadar oluyor. Dolayısıyla bu tarz şeyleri 2 kişiyle yapmanız gerekiyor. Evet, şimdi burada bu şekilde buharda pişireceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu 4 saati aldı. Saat 10'da başladık, saat 2. 4 saat sürdü. Altında su var. Tencerenin altında su var. Buharda pişireceğiz. Bu şekilde buharda bunun pişmesi gerekiyor arkadaşlar. Piştikten sonra buzluğa kaldırılacak. Bayram günü çorbası yapılıp içine konacak. Evet, 10 dakika haşlandı. Rengi dönünceye kadar böyle pişiriyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde bakın. Beyazlar pişmemiş, koyu olanlar pişmiş olanlar. Bu şekilde rengi dönünceye kadar, kokusu da çıkıncaya kadar buharda pişecek. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde sallanması gerekiyor. Mis gibi kokmaya başladı. Baharatlar, et, pirinç. Kapatıyoruz tekrar. Pişirme aşamasına geldik. Burada boyun var arkadaşlar. Kuzu boyun. Kuzu gerdan. Bu şekilde. Daha lezzetli oluyor. Hem eti yumuşak ve kemiği var. Gördüğünüz gibi suyunu görüyorsunuz. Aşağı yukarı burada 900 grama yakın kuzu gerdan var arkadaşlar. Bunun etleri ayıklanacak, kemiği ayıklanacak. Diğer aşamaları da paylaşacağım sizlerle. Diğer tarafta da yoğurt kısmı hazırlandı. Aslında onun videosunu çekmeyi unuttum ben. Şöyle göstereceğim size, anlatayım. Burada da 1 kilo süzme yoğurt var. 1 kiloya yakın süzme yoğurt var. İçinde 1 yumurta, 2 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı da sıvı yağ var. Bunu mikserle çırpıyorsunuz arkadaşlar. El mikseriyle çırpılıp bu kıvama geliyor. Süzme yoğurt, un, yumurta, sıvı yağ ve bunu bu et suyunun içerisinde harmanlayacağız. Evet, şu şekilde gördüğünüz gibi kıvamı bu. Evet, kıvamı bu. Evet, şimdi et suyundan koyacağız. Yoğurt kesilmesin diye. Zaten bu aşamaları biliyorsunuz. 2 kepçe koyduk. Ve mikserle çırpacağız. Arkadaşlar böyle nohutlu olarak da haşlıyoruz. İçine nohut da atıyoruz. Hem nohutlar lezzetleniyor. Hem fazlasını da nohutun poşette buzluğa kaldırıp daha sonraki yemeklerde de kullanabilirsiniz aslında. Fazlaca haşlanmışken nohutta fazlaca haşlamanız mantıklı olacaktır burada. Bir tarafta da nohutumuz haşlandı. Etimiz haşlandı. İç yoğurt kısmımız bu şekilde. Evet, şimdi et suyunu ocağın altını yaktık. Bu az önce seyretmiş olduğunuz buzluktan çıkardığımız içli köftenin yuvalamanın içi. Bunu et suyuna atıyoruz gördüğünüz gibi. Burada aşağı yukarı yarım kiloya yakın yuvalama var. Sonuç itibariyle bu sizin keyfinize kalmış. Bu şekilde kaynatacağız bunu. Yuvaladığımız içli köfteyi. İsterseniz buzluğa atmadan hazırda buzdolabına bekletip yapabilirsiniz. Ama fazla yapıp da buzluktan çıkar devam edebilirsiniz. Evet, bu kaynayacak. Evet, bu şekilde ayıklıyoruz.
bunun sinirlerini, yenecek kısımları ayıklıyoruz. Ayıkladıktan sonra çorbanın içine katacağız arkadaşlar. Evet, şimdi ayıkladığımız etleri, gerdan etlerini atıyoruz. Burada bunlar kaynayacak. Yuvalamalar görüyorsunuz, pişecek, iyice kaynaması gerekiyor. Evet, şu an kaynadı. Nohutlarını katıyoruz. Yuvalamanın tadına baktım az önce. Gayet lezzetli olmuş. Pişmiş. Evet, gördüğünüz gibi lezzet harikası. Gerçekten yapması çok zor. Yemesi kısa sürede biten bir yemek türü bu. Yoğurdunu katıyoruz arkadaşlar. Tabi kesilmemesi için bu kısmı sizler biliyorsunuz. Yavaş yavaş katılması gerekiyor. Bir yandan da karıştırılması gerekiyor. Yoğurdun kıvamını görüyorsunuz. Sizler için detay detay çektim, gördüğünüz gibi. Abone olmanızı beklerim arkadaşlar. Sizler için emek verdim, uğraştım. Sadece video çekmekle de kalmıyor. Bunların montaj aşaması, editleme aşaması var. Şimdi sıra geldi sıvı yağını ilave etmeye. Sıvı yağını ocağa koyuyoruz. Kızdıracağız sıvı yağını. Kıvamını görüyorsunuz. Gayet güzel oldu kıvamı. Bu arada tuzunu kontrol edip tuz ilavesi yapabilirsiniz. Tuzunu bu aşamada ayarlayabilirsiniz. Diğer tarafta yağımız kaynıyor. Kaynadıktan sonra nane ilave etme aşaması var. Videoyu atlamadan izlemenizi öneririm. Çünkü aşamaları fazla olan bir içerik bu arkadaşlar. Evet, nane katılma aşamasına geldik. Bu detay önemli. Gördüğünüz gibi toz naneyi kepçemize koyuyoruz. Hep bunlar özel ince detaylar arkadaşlar. Kızgın yağ döküyoruz nanemizin üzerine. Enfes oldu yalnız. Hani derler ya, yeme de yanında yat. Kıvamı mükemmel. Gördüğünüz gibi. Yuvalamaları görüyorsunuz. Nohutlar, et, kemik suyu. Yani resmen bir şifa kaynağı arkadaşlar. Gerçekten emek verdim bu videoya sizler için. Abone olmanızı bekliyorum. Beğenmeyi, paylaşmayı lütfen unutmayın. Ki ben de cesaret alayım. Bunun gibi videoları sizlerle paylaşayım arkadaşlar.